Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim az ince bir ip. 100 gram 330 metre uzunluğu olan iplerden. İpim uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi aldım. Birkaç sıra bir ters bir düz lastiğimi başladım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şu anda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın düz ilmek ve ters ilmeğimi, İkisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm, yani kestim burada. İkisini bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Önde düz ilmeğimiz, arkada ters ilmeğimiz olacak. İkisini bir düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. 2 ilmeğimizin ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim. Önde düz ilmeğim, arkasında ters ilmeğim, ikisini düz örerek keselim. Son 2 ilmeğimi de kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğimiz yarıya düştü, bakın. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimizi eski sayısına getireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Örmeden alıyorum bunu. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Önce arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Önce arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Önce arka boşluktan bir ilmek çıkarıp alalım. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi de düz örelim. Birinci sıra ön yüzünde kestiğimiz ilmekleri arka yüzünde tekrar tamamladık. Son ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeğimi, bakın kenar ilmeğinden sonraki gelen ilmeğimi düz ördüm. Bir düz.
Bir sonrakini ters. Bu ilmeğimi düz, şu ajurun hemen önünde olan ilmeği ters. Bir düz, bir ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başladık. Ona dikkat edelim. Örgümüzün son sırası, yani modelimizin, model 4 sıradan oluşmakta. Güzel ve kolay, gösterişli bir model. Evet. Bu ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurmuş oldum. Bakın model böyle. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Tekrar kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin, bakın öndeki düz, arkadaki ters olan ilmeğim. İkisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestik yani burada. Yine düz ilmek ve arkasındaki ters ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Düz ilmek, ters ilmeği ikisini bir alarak kestim. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yarıya düşürüyoruz. Bakın 2 ilmeği alarak tek ilmek çıkardım. 2 ilmek aldım, tek ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırada yapmamız gereken işlem bu. İkinci sırada tekrar kestiğimiz ilmeklerde artırma yapacağız. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Örmeden aldım bunu. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Önce ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım sağ şişime. Sol şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmek sayısını bakın geri eski sayısına getirdik. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi düz örelim. Bir sonrakini ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, pardon, burada bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek sıramızı tamamlayalım.
Ters ilmekten sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Gayet güzel, gösterişli bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Aynı ipi kullandım. Yine lastiğimiz bir ters bir düz. Hazır lastik olarak uyguladım bunu. Kanalımda var yapımı bu lastiğinde. Evet, modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın gayet güzel, zarif. Bu ipe de çok yakıştı bence. Sizce arkadaşlar? Modelin arka yüzü. Arka yüzü de gayet güzel, temiz bir görüntüsü var şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgülerinizde uygulayabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter. Hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.